Liberalizm, uluslararası siyasette işbirliğinin gücü. Merhaba. Bugün sizlerle uluslararası ilişkilerde liberalizm teorisini ele alacağız. Devletler neden işbirliği yapar? Uluslararası hukuk neden bu kadar önemlidir? Barış mümkün mü, yoksa dünya daima çatışmaya mı mahkum? İşte bu soruların cevaplarını liberalizmde buluyoruz. 1. Liberalizmin temel çıkış noktası. Uluslararası ilişkilerde liberalizmin kökeni aydınlanma çağı düşüncesine dayanır. Birey özgürdür. Akıl ve rasyonalite barışı mümkün kılar. Devletler sadece güç değil, aynı zamanda işbirliği arayışındadır. Liberalizme göre uluslararası sistem tamamen kaotik değildir. Tam tersine, kurumlar ve anlaşmalar aracılığıyla düzen sağlanabilir. 2. Liberalizmin ana ilkeleri. Liberalizmi anlamak için şu temel prensiplere bakmalıyız. 1. İşbirliği mümkündür. 2. Uluslararası hukuk ve kurumlar barışı korur. 3. Ekonomik karşılıklı bağımlılık savaş riskini azaltır. 4. Demokratik devletler birbirleriyle savaşmaz. Demokratik barış teorisi. Bu çerçevede, devletler sadece askeri güçle değil, ticaret, diplomasi ve kurumlarla da varlıklarını sürdürür. 3. Tarihsel örnekler. Liberalizm, özellikle 20. yüzyılda güç kazandı. Dünya Savaşı sonrası Milletler Cemiyeti fikri, liberal bir yaklaşımdı. Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler, barışı sağlama amacı taşıdı. Avrupa Birliği, ekonomik bağımlılık sayesinde savaşların önlenebileceğine en güçlü örnektir. 4. Liberalizm ve ekonomi. Liberalizmin önemli bir boyutu da ekonomidir. Serbest ticaretin artması, ülkeler arasında karşılıklı bağımlılık yaratır. Örneğin, Almanya ve Fransa, tarih boyunca birçok kez savaşmıştı. Ama bugün ekonomik ilişkiler o kadar güçlü ki, savaş ihtimali neredeyse yok. 5. Demokratik barış teorisi. Liberalizmin en bilinen iddialarından biri de demokratik barış teorisidir. Bu teoriye göre demokratik devletler birbirleriyle savaşmazlar. Çünkü demokratik sistemlerde halk savaş istemez. Karar alma süreçleri daha şeffaftır. Ortak değerler barışı güçlendirir. 6. Liberalizme yöneltilen eleştiriler. Elbette liberalizm de eleştirilerden uzak değildir. Realistler der ki, devletler işbirliği yapar ama asıl amaç yine güçtür. Liberalizmin öngördüğü barış, her zaman gerçekleşmez. Örneğin Irak Savaşı veya günümüzdeki Ukrayna-Rusya krizi, liberalizmin iddialarına meydan okur. 7. Günümüzde liberalizm. Bugün dünya, birçok sorunla karşı karşıya. İklim değişikliği, terörizm, pandemiler. Bu sorunlar tek bir ülkenin gücüyle çözülemez. İşte tam burada liberalizmin uluslararası işbirliği vurgusu yeniden önem kazanıyor. Özetle, liberalizm bize şunu söylüyor. Dünya sadece çatışmalardan ibaret değil. İnsanlık işbirliği yapabilir, kurumlar barışı sağlayabilir ve ekonomik bağımlılık savaşları önleyebilir. Ama büyük soru şu. Sizce liberalizm, günümüz krizlerini çözmek için yeterli mi, yoksa realistlerin dediği gibi güç dengesi hala her şeyin belirleyicisi mi?